Dostlar, şu an piyasada 27-28 bin lira bandında bir bütçeniz varsa önünüze genelde her tarafı açık standart 3D yazıcılar koyuluyor. Peki size aynı parayı verip tam kapalı kasasıyla mühendislik filamentleri basabilen, saniyede 500 mm hızlara çıkan ve aynı anda 4 farklı rengi basabilen bir canavarı evinize götürebileceğinizi söylesem. Hata yapmanızı istemiyorum. Bugün masamızda fiyat performans algısını yerle bir eden Elego Centauri Carbon 2 combo var. Boomerang World kanalına hoş geldiniz. Ben Buğra. Doğaçlamayı sevsem de bugün bir değişiklik yapıyoruz. Kurulumu kılavuzuna uyarak milimine yapacağız. Çünkü bu cihaz bize verdiği fiyat performans sözünü kurulumda da tutuyor mu görmek istiyorum. Hadi şu dev kutuyu parçalayalım. Kutuyu açıyoruz ve bizi okumayacağımız kılavuzlar karşılıyor. Ama ben okuyacağım. Çünkü bu sefer doğaçlama yapmayacağım. Üstündeki koruyucu köpüklerimizi yavaş yavaş alıyoruz. Sakin bir şekilde. Kutuyu yan yatırıp makinemizi poşetinden tutarak çekiyoruz. Evet, makinemizi poşetinden de kurtarmış olduk. Şimdi hemen dağınıklığımızı ufak ufak topluyoruz. Kutuyu açtıktan sonra bizi dokunmatik ekranımız, alet poşetimiz ve tekrar koruma köpüklerimiz karşılıyor. Cihazın önüne geldiğimizde bizi kırılmaya karşı filmli, şeffaf cam kapağı açıp içindeki termal örtüyü alacağız. Yazıcımızın üstündeki o şık termal kapağı yani kubbemizi hemen çıkarıyor ve içerisindeki koruyucu köpükleri tabladan hızlıca boşaltıyoruz. İlk olarak Canvas sistemine gücünü verecek o 4 pin kablomuzu görüyoruz. Ve filamentlerimizi nozule kadar sorunsuz bir şekilde taşıyacak 4 adet PTF tüpümüz. Meşhur atık kanalımız yani Axis Q. Makine renk değiştirirken o ufak filament parçalarını tam da buradan atacak. Sisteme can verecek dayanıklı güç kablomuz da hemen burada hazır bekliyor. Sırada çok önemli montaj kutumuz var. İçinden makara tutucuları, makineye sabitleyeceğimiz 4 adet kare şeklinde montaj braketi ve en önemlisi 4 filamenti aynı anda ekstrüdere iletecek o kritik parça yani filament hap çıkıyor. Şu anda kameraya gösterdiğim bu plastik parça ise termal kapağın uzatma parçası. Koruyucu köpüğün içinden bizi sağ tarafa dizeceğimiz 4 adet makara tutucumuz karşılıyor. 4 farklı renk için 4 sağlam tutucu. Ve şovun asıl yıldızları. Cihazın yanına vidalayacağımız Canvas montaj braketi ve o sihirli 4 renkli baskıyı gerçeğe dönüştürecek Canvas sisteminin ta kendisi. Son olarak etrafta kalabalık yapmasın diye şu şeffaf termal kapağımızı poşetiyle beraber şimdilik cihazın üstüne bırakıyorum. Çalışma alanımızı ferah tuttuğumuza göre montaja tam gaz devam edebiliriz. İşte tüm kahramanlarımız masada. Bütün montaj parçalarımız ve aksesuarlarımız eksiksiz bir şekilde artık donanım kurulumuna geçebiliriz.
Kuruluma o akıllı telefon hissiyatı veren 5 inçlik dokunmatik ekranımızla başlıyoruz. Ekranın arkasındaki esnek FPC kablosunu altın renkli pinler yukarı bakacak şekilde dikkatlice yuvasına takıyoruz. Ardından ekranı yazıcının önündeki kızağa oturtup tık sesini duyana kadar aşağı bastırarak kilitliyoruz. Adeta bir Lego parçası takmak kadar kolay. Ekranımız tamam. Şimdi cihazın arkasına geçiyoruz. Sırada çok kritik bir parçamız var. Nozul temizleyici ve atık mekanizması. Kameraya şöyle yakından göstereyim. Şu gördüğünüz silikon yapı tam 350 derece sıcaklığa dayanıklı ve renk değişimlerinde nozülü pırıl pırıl yapacak. Kutudan çıkan şu özel vidalarımızla parçayı atık kanalının hemen üstüne sabitliyoruz. 2 uzun vidayı üst tarafa, 2 kısa vidayı ise alt tarafa takıp sıkıyoruz. Montajı inanılmaz basit ve parçamız tık diye yerine oturdu. Gelelim makinemizi 4 renkli bir üretim fabrikasına dönüştürecek asıl aşamaya. Canvas montaj braketi. Tabi önce masadaki bu aksesuar kalabalığın içinden doğru vidaları bulmamız lazım. Kılavuza bakıyoruz ve braket için gerekli olan o en uzun 2 vidayı yani PM3x50 vidalarımızı seçiyoruz. Braketimizi tam yuvalarına oturtup bu uzun vidalarla sıkıca sabitliyoruz. Ben bu vidaları sıkarken araya çok ilginç ve bu cihazın fiyat performans oranını arşa çıkaran bir detayı sıkıştırayım. Şu an vidaladığım bu gövdenin verdiği tokluk hissi kesinlikle tesadüf değil. Cihazın iskeleti yüksek hızlarda titreşimi adeta yutması için yekpare döküm alüminyumdan üretilmiş. Yani saniyede 500 mm gibi çılgın hızlara çıkarken masanızda beşik gibi sallanan bir makine değil, sarsılmaz bir kale gibi duracak. Evet, braketimiz de taş gibi yerine oturdu. Şovun asıl yıldızını takmaya hazırız. Kılavuza bakıyoruz ve işte o an geldi. Masadaki şovun asıl yıldızı olan Canvas modülünü elime alıyorum. Kameraya şöyle yakından göstereyim. Bu sihirli kutu az önce taktığımız braketin üzerine oturtturacağız. Bunun için kılavuzun bize söylediği o 3 adet vidayı kullanıyoruz. 2 farklı açıyla izliyorsunuz. Modülü brakete oturtup vidalarımızı sıkarak bu 4 renkli fabrikanın kalbini makineye resmen mühürlüyoruz. Şimdi filamentlerimizi taşıyacak sisteme geçiyoruz. Elimizdeki bu özel montaj kutusundan filament tutucu braketimiz ve filament tap parçamız çıkıyor. Şöyle yandan yakından bakın. Bu minik ama sağlam kare parçalar makaramızın iskeleti olacak. Makinenin sağ yan paneline geçiyoruz. Kılavuzdaki talimatlara birebir uyarak bu 4 adet braketi teker teker vidalamaya başlıyoruz. Biliyorsunuz açık kasa cihazlarda o koca makaraları nereye koyacağımızı bilemezsiniz. Genelde masada yer kaplar ama Elego Centauri Carbon 2'de 4 makarayı birden sarsılmaz o yekpare döküm alüminyum gövdenin sağ tarafına şık bir şekilde entegre etmiş. Her bir vidayı özenle sıkıyoruz ve 4 braketimiz de sapasağlam yerine oturuyor. Sıra geldi bu braketlerin üzerine geçireceğimiz o numaralı makara tutucularımıza. İşte işin en keyifli kısmı. Bu tutucuları kızaklarına koyup aşağı doğru bastırıyoruz ve çıt diye kilitleniyor. 1 numara, 2 numara, 3 numara ve son olarak 4 numara. Bu numaraların doğru sırada olması akıllı geri sarma sistemi için çok kritik. O yüzden hata yapmıyoruz.
Şimdi kameraya gösterdiğim bu parça ise o 4 ayrı filamenti tek bir noktada baskı kafasında buluşturan filament hub. Kurulumu saniyeler sürüyor. Metal tüpü aşağı bakacak şekilde baskı kafasındaki pneumatik girişe itiyor ve hemen 2 vidayla sıkıca kilitliyoruz. Son olarak renkleri ulaştıracak o 4 adet teflon PTF tüpümüz. 4 tüpün bir ucunu kanvas modülünün tepesindeki o 4 pneumatik girişe sapasağlam takıyoruz. Diğer uçlarını da az önce baskı kafasına bağladığımız filament hub'a geçiriyoruz. Rakiplerdeki gibi tek bir tüpte karmaşa yok. Burada her rengin kendine ait bir otobanı var. Tüplerin düzenli görünmesi için kutudan çıkan klipsleri de aralara takıyoruz ki her şey derli toplu dursun. Sistemin beynini kalbine bağlıyoruz. Canvas modülü ile yazıcı arasındaki bu 4 pinli açılı iletişim kablosunu yerine takıyorum. Buna sadece bir güç kablosu deyip geçemeyiz. Bu kablo içerisindeki 31 farklı akıllı sensörden gelen verileri ve renk değişim komutlarını milisaniyeler içinde anakarta iletiyor. Daha önce kutu açılışından bahsettiğim o güvenlik adımlarına geldik. 2,5 mm'lik alyan anahtarımızı alıp ısıtmalı tabanı kargoda sarsılmaktan koruyan işaretlenmiş 3 adet vidayı tek tek söküyoruz. Eğer bu vidaları sökmeden makineyi çalıştırırsanız cihazı baştan üzersiniz. Bu adımı asla atlamıyoruz. Sıra geldi cihazı tam kapalı profesyonel bir üretim üstüne çevirecek termal kapağımıza, yani üst kubbemize. Önce şu yönetici jelatinlerle ufak bir savaş veriyorum. Kubbeyi yerine oturtturuyoruz ve hemen ardından kanvas modülü ile kubbe arasındaki o boşluk uzatma aparatını yukarı doğru iterek kilitliyoruz. İşte şimdi ısıyı hapseden tam kapalı bir kabinimiz var. Güç kablomuzu takıyoruz, canavara ilk elektriği veriyoruz. 5 inçlik ekranımızın jelatinini söküyoruz, dilimizi seçiyoruz, bölgemizi ayarlıyoruz ve cihazı tek tuşla 121 noktalı tam otomatik kalibrasyona bırakıyoruz. Z offset ayarını, yatak seviyelemesini, her şeyi kendisi milimetrik yapıyor. Makine hazır. Sıra ona 4 rengi yüklemekte. Filamentimizi makara tutucularına takıp teflon tüplerden kanvasa itiyoruz. İçerideki sensör filamenti algıladığı an motorlar çalışıyor ve onu hazır pozisyona otomatik olarak çekiyor. Elimizdeki filamentler RFID çipli olmadığı için makineye ne taktığımızı biz söyleyeceğiz. Ekranda çok pratik bir şekilde düzenle diyerek marka, malzeme türü ve rengini manuel olarak seçiyoruz. 4 rengimiz de atışa hazır. Cihazın kutudan çıkan kendi USB belleğindeki Buda heykelini seçip yazdır diyoruz. Ve şov başlıyor. Baskı bitti. Ama sonuca bakmadan önce size muazzam bir akıllı özellik göstereyim. Telefonumuza Elegometrix uygulamasını indiriyoruz. Ekranda çıkan QR kodu kameraya okutarak saniyeler içerisinde yazıcıyı telefonumuza entegre edebiliyoruz. Artık cihazın içindeki o dahili kamera sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun baskınızı canlı izleyebilir, yeni baskı başlatabilir ve uzaktan tam kontrol sağlayabilirsiniz. Şimdi o heyecanla beklenen ana, Buda heykelimize dönelim. Esnek ve dokulu manyetik tablamızı alıp hafifçe büküyoruz ve model elimize düşüyor. İlk katman kusursuz, en ufak bir sızma veya birbirine karışma yok. Tablamızı yerine koyuyoruz, kapağımızı kapatıyoruz ve işlemi bitiriyoruz. Elego, Centauri Karbon 2 Combo, ABS, ASA, hatta karbon fiber, basabilen kapalı kasası, kokuyu ve partikülü hapseden HEPA artı aktif karbon filtresi, aklınızı okuyan Canvas 4 renkli modülüyle şu an piyasanın en mantıklı tercihi. Siz bu donanım paketi ve fiyat performans oranı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bu cihazla resmen üretim hattı kurabilirim. Aşağıda yorumlarda tartışalım. Eğer video işinize yaradıysa beğen butonuna basmayı ve
ve Boomerang World 3D'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki çılgın projede görüşmek üzere. Bol baskılı günler. Hoşça kalın.